Evet, mayonez. Yemek okulumuza hoş geldiniz. Buraya madem yemek okulu dedik, belirli temel tarifleri de sizle paylaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Onun için herkesin çok sevdiği ama böyle yer misin dediğimizde de böyle yemesem iyi olacak dediği bir güzellikten, mayonezden bahsedeceğiz. Ben mayonezi zeytinyağıyla yapacağım. Satın aldığımız mayonezler ne yazık ki kanola yağları falan filan gibi böyle farklı, çok iyi de olmayan yağlarla da olabiliyor. Ama böyle renginin beyaz ve zeytinyağı tadını istemezseniz diye birazcık da ayçiçek yağıyla, bu fındık yağı da olabilir, onunla karıştıracağım. Sirkem var. Normalde hani marka vermek doğru değil ama hani bizim öyle bir şeyimiz yok. Sadece Deli Ziya diye bizim çocukluğumuzdan da kalma müthiş bir hardal. Biraz hardalım var, limonum var ve bir tane yumurta sarım var. Tuzum da sol tarafımda. Bütün gereken malzemeler mayonez için bu. Bir tane çırpmak için bir cam kabım var. Burada hatta minik ipucu gibi bu hani taksicilerin tezgahının üzerinde olan böyle hatta bazen oraya köpek koyarlar böyle kafası oynar falan. Böyle kaydırmazlar vardır. O kaydırmazı böyle minik arada kesiyoruz ki böyle bir kaymasını istemediğimiz bir kesme tahtası veya işte bir tabak için kullanabilelim. Bir elimle çırpacağım, bir elimle yağ dökeceğim diye onu da altına hazırladım. Bir tane çırpıcım var. İsterseniz bu hani bızıt el blenderlarında kullanabilirsiniz ya da çatalla biraz daha fazla 10 dakika falan sürer. Çatalla da yapabilirsiniz. Artık başlayabiliriz. Yumurtamın sarısı var. İçine giriyor. Hardalım var. Böyle bir tatlı kaşığı hardalıma ekliyorum. Limonum var. Limon da bir çorba kaşığından birazcık az koyacağım. Şöyle. Yine yarım çorba kaşığı sirkemi de koydum. Şimdi bunu güzelce çırpıyorum. Azıcık da tuz ekledim. Çok az, bir tutam gibi. Böyle sarımsı bir hani böyle bir sos. Bu aslında pek çok sosun da bazı gibi. Şimdi buna böyle güzelce bir 30 saniye karıştırdıktan sonra ip gibi azıcık yağ ekleyeceğim. Bunu ip gibi eklemek çok önemli çünkü içinde havalı bir sos olabilmesi için yavaş yavaş eklenmesi gerekiyor. Aksi halde pıhtılaşıp kesilebiliyor. O yüzden ince sabırla dökmek de önemli. Şimdi benim hardalım da o klasik mayonezimizin rengi biraz daha yeşilimsi, biraz daha koyu sarımsı olacak. Bunun sebebi de hardalımız güzel bir hardal, kaliteli bir hardal. Yağda da zeytinyağı kullanıyoruz. O iki tane önemli etkisi. Gördüğünüz gibi bak. Böyle daha böyle hani o mayonezin içine hava alan hissi yavaşçık oluşuyor. Bu sarı olan rengi, biz biraz daha koyu sarı olan rengi yağ ekledikçe hafif açılıyor, beyazlıyor. Yumurtanın sarısı ve pek çok sosta olan şey de aslında bağlayıcı olarak kullanılıyor. Yani normalde sirkeyi veya işte limonun suyunu yağın içine koyduğunuzda ne yapar? Yağ yukarıda kalır. Bunlar dibe çökerler. Yani yağ ile su bir arada karışmaz ama yumurtanın bağlayıcılığı ve içerisine havanın girmesiyle istediğimiz kıvam oluşuyor. Şimdi böyle diyebilirsiniz ki çıta bir taraftan karıştırıyorsun, bayağı da yağ var. Yaklaşık böyle bir 250 mililitre, yani tek bir yumurta için 250 mililitre yağ rahat alıyor. Ben şimdi burada yaklaşık kaçtı? 200 müydü? 200 mililitre yağım vardı. Bunun 125'ini kullanacağım. Sonra ayçiçeğe geçeceğim. Yarı yarıya. Çünkü çok tek zeytinyağı olunca çocukların sevmeme ihtimali var. Tek ayçiçek yağı olunca da bence sası oluyor tadı. Böyle bir güzel olmuyor. Çok sıcak havada serin bir yerde yapmakta fayda var. Çünkü o da kesilme süresini yumurtayı hızlıca katılaştırıp kurutarak hızlandırabiliyor. Burada kullandığımız zeytinyağı da şimdi Türkiye'nin çok farklı zeytinyağları var. Zeytinyağı kuzeyden güneye gittikçe aslında tadı yoğunlaşır, biraz daha da ağırlaşır. Ben şimdi ayçiçek yağına geçtim. Kıvam aldıktan sonra daha hızlanmak mümkün. Biraz daha hızlı dökmek. Önemli olan ilk baştaki kısmı. Sonlarını döküyorum. Daha bile hatta bir parça daha alabilir. Şimdi burada karıştırırken içerisine hava alması, hava alarak çırpmak önemli. Bak böyle
Gayet pürüzsüz. Trump saçıyla baykuş gagası arasında bir kıvama gelince tamamdır demek. Kavanozlayacağım. Tuz oranını siz isterseniz arttırabilirsiniz. Ben böyle bir tutam koydum. Ve bu şekilde önce tabana da bastırıyorum. Birazcık buzdolabında önce bir kendine gelmesi için 1 saat izin verdikten sonra yaklaşık 2 hafta kadar kullanabilirsiniz. Tam bir kavanoz mayonezimiz emrinize amade. Bu ve bunun gibi tarifler istiyorsanız ne olur aşağıda belirtin. Onları söz veriyorum size yapacağım. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hadi gelin yiyelim gençler. Size Emre'nin yaptığını göstermek istiyorum. Şöyle yaptım. Ortasına bunu koydum. Bunu sardım. Ekmek arası boyu.